Dünya liderlerin poz verirken arkalarında gördüğümüz sanat eserleri ne tür sembolik mesajlar içeriyor? Politikacılığın gerçekten neyin peşinde olduğunu anlamak için zirve görüşmeleri ve basın toplantılarında arka planda yer alan resimler ya da bir muhabirin sorularını cevaplamak için koridorda seçtikleri yer fazlaca ipucu içerir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasında gördüğümüz resim ya da portreler rastgele orada değildir. Bir mesaj içerirler. Örneğin geçtiğimiz yıllarda eski Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'teki Louvre Müzesi'nde bir fotoğraf çektirmişti. Arkasında Hollandalı ressam Rembrandt'ın iki portresi vardı. 130 yıldır özel şahıstan elinde olan bu eserler, Louvre Müzesi ile Amsterdam'daki Rijksmuseum tarafından ortak satın alınmıştı. Hollande bir anda sanatı zenginlerin elinden alıp halka mal eden bir kimlik kazanmıştı. Yine Ocak 2016'da Alman Başbakanı Angela Merkel, Nazi toplama kamplarından sağ kurtulmuş bir kadının çocukken yaptığı bir resmin önünde poz veriyordu. Çayırdaki Kızlar adlı bu resim, 1943'te Polonya'da bir Yahudi gettosunda yaşayan 8 yaşındaki Nelly Toll tarafından yapılmış, şimdi de İsrail dışındaki en büyük soykırım sergisinde sergileniyordu. Avrupa'da Yahudi düşmanlığının arttığı bu dönemde, Merkel'in soykırımdan sağ kurtulan bir kadının çocukluğundan huzur dolu bir dünya özlemiyle yaptığı resmin önünde poz vermesi, yapılacak birçok konuşmadan çok daha büyük bir etki bırakıyordu. Merkel ile 80 yaşındaki Töll, resimdeki masum iki kızın neşesini yansıtıyordu sanki. Dünya liderleri, içinde bulundukları ortamdaki görsel malzemeleri bilinçaltında verdiği mesajın elbette farkındadır. Ama ABD Başkanı Barack Obama'nın imajından sorumlu kişiler bu işi başka bir düzeme çıkardı. Obama'nın Küba ziyareti, bir ABD başkanının 88 yıl sonra bu ülkeye yaptığı ilk ziyaretti. 145 kilometre uzaktaki komşu ülke ile diplomatik ilişkiler arasında yeniden düzenlenmesi doğrultusunda cesur adımlar atılıyordu. Ama asıl tartışılan konu bu ziyaretten çok Obama'nın Kübalı bir ressam tarafından yapılmış resim önünde verdiği poz oldu. Obama bu sırada Kübalı muhaliflerle görüşüyordu. Bunlar, Washington'ın Havana ile ilişkilerini düzeltmenin Küba'daki rejimin meşruluk kazanması olarak işlev göreceğine inanıyordu. Toplantı masasının arkasında Kübalı çağdaş ressam Michael Mirabel'in Yeni Dostum adlı tablosu duruyordu. Bu resimler gri bir zemin üzerine kırmızı, beyaz ve mavi renklerde rastgele el baskısıyla Küba ve Amerikan bayrakları yan yana duruyordu. Bir taraftan Küba hükümetinin baskısına uğrama kaygısını ifade eden insanlar, öte yandan Obama'nın Küba'ya yönelik yaptırımlara son vermesi dikkate alındığında bu resmin akıllı bir seçim olduğu görülür. Obama'nın bu tür etkinliklerde iyi bir koreografi sergilediği söylenebilir. Obama, 2008'de başkan olurken ABD'nin Küba'daki Guantanamo üssünde bulunan ve terör zanlılarına yönelik tutumları fazla eleştiri alan askeri cezaevini kapatma sözü vermişti. Bazıları ise bunun Amerika'nın cihatçı terör karşısındaki kararlı tutumunu sarsacağını söylüyordu. 25 Şubat'ta bu vaadini tekrarladığı basın toplantısında Obama, dekor olarak kendisini eski başkan Theodore Roosevelt'in portresini seçmişti. Roosevelt, 1898'de lideri olduğu süvari birliği ile İspanyollara karşı savaşıp Küba'daki Guantanamo körfezini Amerikan denetimine sokmuştu. Yumuşak konuş ama büyük sopa taşı, sözünün de sahibiydi. Gündemlerini dayatma konusunda sanat eserinin önemini anlayan sadece Obama'nın danışmanları değil, bir önceki başkan George Bush da kamuoyunun kontrol etme konusunda estetikten yararlanmayı bilmişti. 2003 başlarında ABD, Birleşmiş Milletler'de Irak Savaşı'nın başlatma girişimlerinde bulunurken, Güvenlik Konseyi'nin girişindeki büyük resmin üstü mavi bir bezle örtülmüştü. Bütün kameralar delegeleri bu girişte görüntülüyorlardı. Peki Bush'un ekibi, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'e karşı bir saldırı başlatmak için Birleşmiş Milletler'den destek bulmaya çalışırken halkın ekranlarda görmesini istemediği şey neydi? Pablo Picasso'nun antifaşist Guernica tablosuydu. 3,4 metre genişliğindeki tablo, 1937'de Bas bölgesindeki tarihi Guernica şehrinin bombalanmasını anlatıyordu. Orijinali, Madrid'deki Prado Müzesi'nde sergilenen bu yağlı boya tablo, Vietnam Savaşı'na karşı protestanların yoğunlaştığı 1960'larda ve 70'lerde New York'ta sergilenmişti. Birçok insan onu ABD'nin saldırgan dış politikasına karşı bir simge olarak görüyordu. 30 yıl sonra Amerikalı yetkililer savaş için lobi yaptıkları bir sırada savaşın vahşetini anlatan Guernica tablosunun önünde resmedilmek istemiyordu. Başkanlık politikaları ile görsel sanat arasındaki ilişki bundan sonra da devam edecektir. Bu portreyi yapan Nelson Schenk, yaptığı açıklamada Bill Clinton'ın Monica Lewinsky ile ilişkisine gönderme yapmak amacıyla
Resmi Lewinsky'nin ünlü mavi elbisesinin gölgesini yansıtmıştı. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.